Eddie Murphy ve Pete Davidson, ikiyüzlü bir düzenbazın soygununa istemeden dahil olan talihsiz zırhlı kamyon şoförlerini canlandırıyor. Bu film, birkaç kıkırdama uyandırsa da, yıldızlarının gergin kimyası yüzünden zayıf kalıyor. Bağlam içinde pek mantıklı olmasalar da, kovalamaca sahneleri, modern bir aksiyon komedisinin gerektirdiği kurşun ve patlama kutularını kontrol ediyor. Ancak büyük senaryo boşlukları ve ağır ilerleyen açıklamalar, inandırıcılığı askıya alma sınırlarını zorluyor. Keke Palmer, Andrew Dice Clay ve Eva Longoria'nın yardımcı rolde tamamen harcanmış olması da hesaba katıldığında. Tüm bunlar, söz konusu yetenek göz önüne alındığında daha iyi olması gereken, unutulabilir bir deneyime dönüşüyor. New Jersey Atlantic City'de, Guardian zırhlı taşımacılık hizmetlerinde yeni işe alınan polis adayı Travis Stolley, banka gişesinde güzel bir kadınla yaptığı görüşmeyi, kadının ilgisini soygun sanarak berbat eder. Zoe beceriksizliğini affeder ve kıvılcımlar uçuşmaya başlar. Ertesi sabah saat 4'te, uzun süredir Guardian'da çalışan Russell Pierce, 25. evlilik yıldönümlerinde karısı Natalie'ye veda öpücüğü verir. Neler olacağından habersiz, daha sonra akşam yemeğinde buluşmaya söz verir. Soygun maceraları ters gidiyor. Russell, Guardian deposunun sert müdürü olan Clark'ın Travis'i günlük partneri olarak atadığını öğrenince öfkelenir. Travis, Zoe ile geçirdiği gecenin ardından çok mutludur, ancak yeni geleni profesyonel bulmayan Russell, onun cinsel ilişki sonrası mutluluğunu hiç umursamaz. Çeşitli iş yerlerinden para topladıktan sonra ikili, merkezle iletişim kuramayacakları bir otoyol bölümüne doğru yola çıkar. Kısa süre sonra Russell, Travis'in gevezeliklerini sürdürürken, iki arabanın onları sıkıştırdığını fark eder. Zırhlı bir aracın, herhangi bir güvenlik desteği olmadan uzak bir bölgede iletişimden tamamen kopabileceği fikri gülünç. The Pickup, bu kilit olay örgüsünün kabul edilmesine bağlı. Aksi takdirde her şey yerle bir olur ve bu yüzden saçma olsun ya da olmasın, sadece öncülü kabullenmek zorundasınız. Bu, usta yönetmen Tim Story'nin, çılgın dönüşlerin inanılmazlıklarını telafi edecek kadar komik olmasını umduğu, anlatıyı beklenmedik yönlere götüren birçok ters köşenin ilki. The Pickup, Murphy'nin ciddi adamı oynamasıyla senaryoyu tersine çeviriyor. Davidson, giderek artan soytarılığıyla kör körüne bir tuzak kuran, oldukça kullanışlı bir aptal. Birbirlerine yaptıkları atışmalar elbette birkaç kahkahaya yol açıyor. Ancak ikilinin kimyası ilk perdeden sonra tükeniyor. Bu oldukça kafa karıştırıcı. Tüm zamanların en büyük komedyenlerinden biri ve nispeten eğlenceli, ikisi de Saturday Night Live mezunu olan ve kanıtlanmış doğaçlama yeteneklerine sahip genç bir acemi. Nasıl olur da çaresiz kalabilir? Bu uyumsuz başrol oyuncuları yazılı materyali geliştiremedi mi, yoksa Story setteki kimyalarını mı yanlış hesapladı? Jerry Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee bölümünde Murphy'yi canlandırmak için meşhur bir Porsche Carrera GT seçmişti. O Porsche, o harekete geçirmek için bir hikaye gerekiyordu. Russell'ın sadece Travis'in çocuksu hareketlerine tepki vermesi, Murphy'nin becerilerinin en iyi kullanımı değil. Karakteri her şeyi kuralına göre yapan kıdemli bir gardiyanı canlandırarak fazla ölçülü. Murphy'nin en iyi yaptığı şeyi yapmasına izin vermek kaçırılmış bir fırsat ki bu, kurgu göz önünde alındığında kafa karıştırıcı. Bu durum, Clark rolündeki Clay için de geçerli. Çok daha az ekran süresine rağmen hiç komik değil ve bu da hayal kırıklığına yol açıyor. İsteksiz suç ortaklığı. Davidson ve Palmer arasındaki romantik ilişki girişimi de başarısız oluyor. Zoe'nin Travis'e aşık rolü, açılış sahnelerinde başarılı olsa da sonrasında yaşananlar olması gereken etkiyi yaratmıyor. Davidson ve Palmer, ekranda elle tutulur bir bağ kuracak kadar birlikte görünmüyorlar. Story, izleyicinin aralarında bir bağ olmasa bile gelişen ilişkilerini satın almasını istiyor. Daha ilginç bir yaklaşım, Travis'in kullanılıp manipüle edilmekten dolayı öfkelenmesini sağlayabilirdi. Belki Zoe, biraz suçluluk duygusu sergileyebilir ve ardından içten bir uzlaşmaya varabilirdi. Bunun yerine, Travis, istediği zaman istismar edilebilecek bir oyuncak gibi parmağında dolaşıyor. Pick-up'ın bütçesi birkaç ustaca aksiyon sahnesinde ekrana yansıyor. Örneğin, zırhlı aracın ıssız bir otoyolda saldıran arabaları savuşturması, Russell'ın silah bulma konusunda yaratıcılığını sergilediği iyi sahnelerle iyi görünüyor. Travis, polis sınavında başarısız olmadığı tek sınav olarak defalarca dile getirilen sürüşü dışında her konuda beceriksiz. Story'nin büyük aksiyon sahneleriyle ilgili deneyimi Pick-up'ta kendini gösteriyor. Onlar, filmin en önemli anları. Oysa asıl odak noktası oyuncular olmalıydı. The Pick-up, MGM, The Story Company, Davis Entertainment ve Eddie Murphy Productions yapımıdır. 6 Ağustos'ta yalnızca Prime Video'da yayınlanacaktır.